Dostlar selam. Alemi Mahallenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişiklerde şu an Şam'da gezmeye devam ediyoruz. Şam'dayız. Buradaki arka mahalleleri geziyoruz. Ama şu an çok kritik bir mahalledeyiz. Burası tam Şii ve Sünnilerin mahallelerin ayrıldığı nokta. Ve aynı zamanda şu an anlık olarak her akşam burada operasyonların yapıldığı bir mahalle. O yüzden biraz etrafı gözleyerek geziyorum. Aynı zamanda böyle uyuşturucu, hırsızlık gibi durumların da olduğu bir mahalle. Burada şu an daha önce hiç çekim yapıldı mı bilmiyorum ama riskli bir çekim anındayız. Burada bir önceki rejimin kötü insanları vardı ve burada Sünnileri bırakmaya çalışıyorlardı. Evlerini yıktılar. Yurtlarını terk ettirmek zorunda bıraktılar. Şimdi biz de bir tane arkadaşımızla tanıştık. Onun yıkılmış evine seneler sonra onunla birlikte ilk defa biz de gidiyoruz. Güzel bir aileye denk geldik ama evleri yıkılmış. Türkiye'ye taşımak zorunda kalmış. Bugün de geri dönmüşler. Bakalım onlar nasıl bir yerde yaşadı? Şimdi göreceğiz. Şimdi bayağıdır yürüyoruz. Bizi buraya getiren taksici Sünni miydi? Sunniydi evet. Muhtemelen o yüzden buraya giremedi. girmek istemedi. Aynen öyle. Evet. Şimdi taksici bir yere kadar getirdi, bir yerden sonra bizi attı arkadaşlar. O yüzden biz bu bayağıdır yürüyoruz. Binalar hala sağlam ama biraz sonra hemen yıkık binalar başlayacak. Arkadaşımızı da biraz sonra tanıtacağım. Yolda denk geldik ama bize yardımcı oluyor sağ olsun. Çok beyefendi bir çocuk. Türkçesi de bayağı iyi. Sünni ve Şii mahallesinin ayrımına geldik. Ve zaten direkt ilk binadan belli oldu. Bu arka tarafta normal mahalleler. Bu tarafta da çatışmaların başladığı mahalleler var. Daha da derinlere gittikçe tamamen yıkılmış, yerle bir edilmiş mahalleleri görmeye başlayacağız. Kenarlardan ya da otobandan gidip direkt yıkıntılara gidecektim normalde ben ki zaten daha önce insanlar öyle yapmış. Ama ilk defa bu minvalde İçeri giren biz olduk. Yanımızda genç bir arkadaşımız var sağ olsun, o bize yardımcı oldu, yol gösterici oldu. Neyin nerede ne olduğunu anlattı. Biz de şimdi size anlatacağız bakın. Burayı böyle yerle bir etmişler. Bu şu an şey mi? Bu eskiden olanların şeyi. Çalışmıyor. Yok çalışıyor. Bırakıp kaçtılar. Vay be. En son Esad'ın Rusya'ya uçtuğu haberi geldikten sonra askerleri her yerde görmüştük, burada da görüyoruz şu an. Her şeyini bırakıp gitmişler. Tankları, tüfekleri, silahları, hatta üniformalarını bile çıkartıp gidiyorlar ki asker oldukları anlaşılmasın da yolda sorun yaşamasınlar diye. Abla evine gel. Sen şimdi ilk defa mı geldiniz? Burada kirada oturuyorum. Suriye'den ilk çıktığımızdan buradan çıktık. Bu evden çıktık. Türkiye'ye gittik. Peki, bu evden. Döndükten sonra şimdi bir aydır buradasın. İlk defa şimdi mi geldi annen? İlk defa geldim. Senin ismin neydi dostum, tekrar da söylersen? Beşir. Beşir, zaten bir önceki bölümde de denk geldik. Evet. Sağ olsun direkt yolda gördü, bizi hemen anlatmaya başladı. Sen şu an 20 yaşındasın. 20 yaşındayım. Kaç yaşındayken buradan gitmek zorunda kaldın? 6 yaşındayım. 6 yaşındayken. Sen bu evde doğdun. Aynen öyle. 6 yaşına kadar bu sokakta oynadın. Evet. Şu yeğenin gibiydin. Hala hatırlıyorum. Aklımda ilk savaş başlıklarında sokağın başında bomba attılar. Biz de buradan çıktık, anneannemin evine gittik. Sonra durumlar sakinleşti. Tekrardan bu eve döndük. Sonra bir an böyle savaş başlamaya başladı. Bomba atmaya başladılar. Tekrardan. Bu evden çıktık bu sefer. Direkt Türkiye'ye gittik çok şükür. Peki o atılan bombalar tank mıydı, uçaktan mı? Yok normal el bombası ya da işte roket falan atıyorlardı. Amaçları ne? Sen zaten buradan çık git. Aynen öyle. Şu an bir 50 metre sağımızda başka bir, yani onların mezhebi vardı. Evet. Şimdi de burada sizin mezhep başladı. Aynen öyle. Sizin taraf yerle bir. Evet. Bazı aileler dönmeye başlamış. Sen 14 yıl Türkiye'de yaşamış oldun. Evet, aynen Türkçen iyi bu arada. Evet. Arapçan da Türkçen de ana dil gibi olmuş. Evet. Güzel. Türkiye'de okudun, ettin. Türkiye'de okumadım abi. Hani çalışmaya zorundaydık. Aha. Çalıştık, ettik, evimizi çok şükür yerleştirdik. Güzel. Tutabilirsin. İşte abi. Sonra haber geldi. Sonra haber geldi. Suriye özgür oldu Beşir Esad'dan. Geri döndük. Hiç beklemedik yani. Zaten biz bu anı bekliyorduk. Bu an yani bizim rüyamızda bile girmiyordu. O derece söyleyeyim. Ama şu an görüyorsunuz. Geldik, gördük, görüyoruz daha doğrusu. Yani daha... 6 kişi döndünüz. Evet, 6 kişi. Ben, ablam, annem, bir de 3 tane yeğenlerim var. Abilerim hepsi
İkisi pardon dediğim gibi birisi Türkiye'de kaldı, diğerisi Dubai'de. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sohbet etmek ister mi abla? بدك تحكي شيء؟ Türkiye'den geldik, Türkiye. Hoş Nasılsın? gelmişsiniz diyor. Nasılsın? شلونك؟ شلونك عم بقول لك؟ منيح الحمد لله Çok şükür iyi. Aa, ماشي الحال عايشين Yaşıyoruz her türlü diyor. İyi, güzel. Ne zaman geldin? Tekrar geri mi طلعت geldin? انت من هون ولا؟ هيك انا طلعت بيتي هون بالاساس آه. من يعني من يني 22 gelmiş o سنه da. بيتي هون Maşallah. رجعت صلحت وقعدت قديش بدك راجعة؟ Ha, evi yıkılmış, dışarıdan geldiğinde evi yaptırdı. Yerleştirdiler her türlü. Oturmaya çalıştılar şimdi. Geçmiş olsun. Alhamdulillah selamünaleyküm. الله يسلمك يا خي İnşallah bundan sonra mutlu olursunuz. الله يوفقك İnşallah min بعد هذا اليوم تصدقكم فرحانين. يا رب Amin inşallah. ان شاء الله Buradan böyle itibaren çek abi. Aa, tamam işte o. Şam'da savaş var mı yok mu? Alın size, siz karar verin. Şam'da savaş olmuş mu olmamıştı arkadaşlar. Vay anam vay. Biraz önce bir grup geldi çekim yaparken. İlk o arabayı çektik ya. Hayırdır siz falan filan yaptı. Abla atarlı. Dedi artık dur sessiz konuşmayacaksınız. Biz konuşacağız. Neler yaşadık anlatacağız dedi. Adamları püskürttü helal olsun. Dün geçen bölümde sormuştum da bu bölümde tekrar sormayayım size anlatayım. Beşir'in babası maalesef savaşın başladığı ilk günlerde bir anda ortadan kayboluyor. Her yeri arıyorlar, araştırıyorlar, soruşturuyorlar ama 14 yıldır ne diri ne ölü hiçbir yerden babasıyla ilgili malumat alamıyorlar. Bilmiyor hala nerede, ne oldu, nereye gitti. Mezarı nerededir, kimler ne yaptı adamın haberi yok. Abi nasıl yani bu kadar bina yok olabildi? Milyon tane kurşun izi var desem belki şimdi kamera aksiyon kamera olduğu için siz çok seçemiyorsunuzdur. Milyon tane kurşun izi var desem milyon tane kurşun izi çok olmaz. Yani bu savaşta kaç kişi öldü, ne oldu yani çok teknik konulara girmiyorum. Çünkü zaten haberlerde her şey biliyorsunuz. Hani haberler benden daha iyi bilir. Gazeteciler benden daha iyi bilir. Adam var. Adamın ömrü Suriye araştırmakla geçmiştir. Onlar benden daha iyi bilir. Ben şurada daha 3 hafta önce Sri Lanka'daydım yani. Ben çok şey bilip anlatamam size. Ama belki işte böyle benim de farkımız böyle sıcak sahadan insanlar bulup böyle birilerini bulup hemen muhabbet duygusal bağ kurup konuşabiliyoruz. Bu sokakları hatırlayabiliyor musun? Evet. Zaten çocukluğum burada geçti. Sonra dediğim gibi buralardan çıktım. Anneannemin evleri. Şu, Yukarıda da çıkabilirsiniz. peki bu ev kiralık mıydı yoksa Yok bizim. sizin? Anneannemin yani. O zaman onu olursa tamir ettireceğim. Geri geldiklerinde evet zaten binalar yıkılacak abi tekrardan. Aa, Yapılacak. Bu sefer hani devlet gelecek. yapacak. Evleriniz hangisi falan diyecek. Ha. Geri verecek. Böyle şey olacak mıymış hani buraya devlet ev mi yapacakmış? Allah'ın izniyle hani evet şimdi böyle bir Konuşma var. yapıyorlar. He. Anladım. İkinci kat benim teyzemin evi. Burada nişancı vardı. Bizimkilerden. Beşir'in adamları oradan geldiler. Nişancıyı fark ettiler abi. Direkt oraya roket attılar. Orada belli oluyor zaten. O an anneannen içeride miydi? Yok hepsi çıkmışlardı. Ha, anladım. Evet. Ha bu arada buradaki benim dayımın dükkanıydı. Kıyafet dükkanı vardı. Giriş Burada. katta. Burada ha. Anladığım kadarıyla binalar güzel bir binaymış. Aynen öyle. Evet. Estetik bir bina. Bakın hani şu taşlara falan bakın. Kalınlıklara bakın. Suriye'de normalde çok daha kötüdür beton kalınlıkları. Yani benim gördüğüm önceki evlerden. Ama bu mahalle hem düzenli bir mahalleymiş hem de biraz daha bir tık daha sağlam yapılmış. Biraz daha görsele dikkat edilmiş. İyi düzgün bir muhitmiş. Site gibi evet. Siteymiş burası aynen. Evet maalesef. Burada da galiba şey oldu. Burada şey vardı. Okulun bahçesi. Ha bu Arkada okuldu. okulları. Sizinki bir üst kat daha değil mi? İkinci kat. Abi işte Musul'da gezdik. Kerkün köylerinde gezdik maalesef. Aynı manzaraları burada da görmek üzücü. Ama tencere, tava her şeyi bırakıp gitmişler. Televizyon. Siz götürebildiğiniz eşyaları götürdünüz. Yok hepsini bıraktık abi. Her şeyi bıraktınız, çaldılar. Çaldılar. Buradaki mutfak. Mutfak bayağı büyükmüş. Banyo, tuvalet o da büyükmüş.
kurşun bile nasıl açar ya? Nasıl bir kurşun abi bu? Ev hem güzeldi hem de eşyaları da Dubai'den getirmişti. Televizyon duvardan duvara. Abi büyük O dereceydi televizyon. ya. Para da bir evimiz var. Gidelim. Bu aile apartmanıydı o zaman. Evet. Anladığım kadarıyla o zamanlar Alttaki katta daha hiç kimse oturmuyordu. Bir tek hani nasıl diyeyim eşyalarımızı falan koydu. bina hep sizindi. Evet, aynen. Yani şey hatırladım. Dayılarım falan aldılar. Anladım. Aklıma şey geldi şimdi. Anladığım kadarıyla o zamanlar ailenin durumu iyiymiş dostum. Çok Ama işte bir günde sıfır oluyorsun. sıfır oluyoruz. Evet. Ve belki Türkiye'ye gidiyorsun. Bak ne diyorsun? Çok üzüldüm. Okuyamadım bile, çalışmam gerekiyordu. Aynen öyle. Burada bu kadar lüks imkanlara sahipken sonra bir gün sonra başka bir ülkede Allah sabır versin dostum ya. Geçti inşallah. Abinin eviydi. Anneannemin. Anneannenin. Annen burada yaşamadı o zaman hiç. Yok yaşadı. Yaşadı mı? İlk defa yürüyorum ya. Ha. أنا 14 أنا yıl. Sen nerede yatıyordun? Oda. Bilmem Ha, alt katta. Alt katta. Anneanneye geliyordun. Ta buralara nasıl gelmiş bu kurşunlar abi ya? Karşıdan sıkmışlar demek ki. Karşıdan sıkmışlar. Evet. Birbirlerine sıkmışlar. Senin ismin neydi abla? Unuttu. benim İsmi evet. Kevser. Kevser abla tamam. شوف bak yani maşallah hepsi de var ama Kur'an yok. Yani Evet ona bir şey olmamış. Yıkılmış abim. Ama sadece bu yıkılmamış. Evet ona hiçbir şey isabet etmemiş. Kevser abla. Türkçe anlatamazsa istiyorsa sen Ben translate eder. çeviririm abim olmadı. Burada savaş başladı. Sen Türkiye'ye gittin. Nasıl gittin? O günleri hatırlıyor musun? شلون رحت من هون على تركيا؟ أول شيء من مكان لمكان ننطلع لحتى وصلنا Şimdi حلب. biz Suriye'den bir yere gittik. Sonra o yerden işte minibüsler olduğu yerde. Oradan bindik, sınıra geçtik. Sınırdan bizi soktular yani. O günlerde Evet sokuyorlar. öyle Hiç şey öyleydi. değil yani. Savaş vardı burada. o yüzden. Aynen öyle. يعني hepsi عائلة كلهم كانوا صغار إلا كنتوا أصغر أنت من هون. Yani hepimiz küçüktük. Türkiye'ye Bana ne çıktığımızda hali? yeninim يعني أركيب Kaşı يوك kadar. يوك. Evet biliyorum maalesef. Sen çocukları aldın. 3 çocuk. üç tane erkek bir tane kız. Bir kız. Evet. Bir sen. Peki yanınızda yok muydu amca dayı? hayır. Annen hepinizi Hiç tek kimse yok. götürdü. Evet, hiç Helal kimse olsun yok. sana. Maşallah. Yani sana bunu da diyebilirim. Anneme hem babam hem de annem. Helal olsun. Eyvallah. Kolay değil. Şurada hani 2 çocuğu bakkala bile götüremiyoruz أكثر biz. السوريين اللي عاشوا بدون أب يعني وكانت المرأة هي اللي تكون بدال الأب والأم لأنه رجالنا أكثريتهم بالمعتقل أو ماتوا. Yani bir tek biz değil bazı hani baya aileler böyle hani babasızlar hani nasıl diyeyim babaları olmayan bir ailenin bizim Çok gibi var. yaşadı. Evet çok var. Şu an ne hissediyor peki tam olarak? Hani Ben gözlerinden anlayabiliyorum. Ağlayacak ama kendini tutmuş. Buna da diyebilirim size. شو الشيء؟ Gözleri dolmuş görebiliriz. gerçekten sizin adınıza çok mutluyum. Hani burada din, dil, ırk, iman yani kimin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Yani sürgün yemişsiniz. Bu bir sürgündür. Gönlünüz, rızanız olmadan seni zorla buradan göndermişler. Doğrudur. Evet. Şimdi bir parçan burada büyüdü, bir parçan Türkiye'de büyüdü. Şimdi tekrardan burada büyüyeceksin. Bu da zor bir şey aslında. Evet. Allah sana da sabır versin. Amin abicim. İnşallah burada yeni bir hayat güzel kurarsın kendine. İnşallah. Amin إذا abi. كانت بيوتنا حلوة كانت مرة كلها. Yani apartman hepsi yeniydi diyor. Evler de yeniydi. Duvarlar olsun, Belli. hani koltuklar falan. Şu an Hepsi yeniydi bile gerçekten. şu an bile yeni gibi duruyor. Aynen öyle. Evet. Yani yeni dikmişlerdi. قال لهم أول Savaş يفوتوا başladı her şey. يفوتوا يسرقوا الأشياء بعدين يفجروا المكان. يسرقوا أول شيء الأساس İlk العفش. girdiklerinde önce Evet. evlere giriyorlar. Bütün eşyaları, para olsun, altın olsun, aklına gelebileceğin her şey. Çalıp evleri boşaltıp öyle roket atıyorlar. Öyle evleri yıkıyorlar. حتى بك
هذا الالكتريك كله شالوها. Elektriği hepsini sökmüşler. Ha, Elektrikler kabloları ne bile. istiyorlar? Bunu da söyleyeyim. الحرفيات. Bir de hani seçmeler hepsini sökmüşler. Ha, طبعاً işe yarayacak her هذه şey. الحمامات كله اخذوه بعدين دمروها. Evet, insanlara da yani çok da soru soramıyorum, utanıyorum yani. Hikayeleri yani hissedebiliyoruz, anlayabiliyoruz neler çektiler. Soru üstüne soru sormak da zor abi. Şu an burada abi şu an baksanıza yani önünüze bakın. Şu binalardaki deliklere bakın. Her yer şarapla dolu. Çocuk diyor 6 yaşıma kadar ben burada oynuyordum abi şimdi mecbur gittim diyor. Türkiye'ye gittim okumam zor oldu çalışmam gerekti diyor. Burada da evimiz vardı. Onu da hep yok etmişler. Yok etmişler. Birinci kat. Burada böyle hani yolumun sonuna kadar hepsi bina vardı. Aa burada da Yol böyle değildi. ha bir de bir çöken yiğitten Aynen gidenler öyle. var. Bak sökmüş her şey ve kenara şey yapmışlar. Taşlar olsun şey olsun. Kenara atmışlar. Sana şöyle bir şey değil mi? Şimdi o taşların altında da adam olabilir. Şu anda cenazeler. Aynen öyle. Bu Şu an bu şovana kadar insanlar kokuyu takip ediyorlar. Buna diyebilirim disiplin kokusuna. bu mahallenin adı ne demiştin dostum? Tadamın. Tadamon. Tadamın evet. Geride Defişo demiştim sana. Defişo'dan çıkıp Tadamon'a girdikten sonra Şii mahallesinden çıkıp Sünni mahallesine girmiş olduk. Ve tam savaşın başladığı, Şam'daki savaşın başladığı yer. Savaş ilk başladığında burada başladı. Burada, bu mahallede. Önce Müslümanlara başladı. Müslümanları vurmaya başladı. Şimdi bizim geldiğimiz yerden Alevi yerleri. Burada Sünni. Müslüman. Peki bu savaştan önce siz o insanlarla aranızda böyle sohbet muhabbet ederken bir sorun var mıydı? Hepsiyle değil. Ama bazı insanlar evet. Tamam yani bazı insanlar Bizi sevmiyorlardı falan. yani günlük hayatta mı hani kavga, dövüş falan filan bir şeyler oluyor muydu? Oluyorlardı evet. Oluyorlar. O zaman bundan sonra da olacak mı acaba? Onu merak ediyorum. Yok olmayacak. Allah'ın izniyle. İnşallah. Şey mi olacak? Onlar da size saygı gösterecek, siz de onlara saygı göstereceksiniz. Tamam inşallah dostum. En kalıcısı bu. Şimdi onlar önceden size vurdu, siz bugün onlara vuracaksınız. Yarın bir de onlar size vuracak falan. Kan davasını biliyorsun. Bitmez. Aynen öyle. İnşallah ben de bazen bilerek bu soruyu soruyorum. Acaba hani bu sefer şimdi sıra bizde mi yapacaklar yoksa yok artık bitti Allah yeter. göstermesin abim benim. Güzel. Tamam. Allah yazmışsa seçsin. İnşallah dostum. Şeyden anlayabilirsiniz böyle işlemeli süslü bir duvarlar bunlar. Evet, hani aynen. rastgele duvarlar değil. Burada ne yazıyor? Burada ben bilmiyorum abi, bir şey bilmiyorum tam olarak. Annem biliyor. Tamam neyse. Anneni bir daha yormayalım. Elektrikleri bile sökmüşler. görüyorsunuz. Televizyon kablosunu sökmüşler, işememişler. Televizyon kablosu evet oradaydı. O kadar mı lazım diye. Yani. Uğraştığına değmez herhalde. Bilmiyorum ne kadar pahalıdır da. Yani bazı binalar yıkılmamış ama gördüğünüz gibi yağmalanmış. İnsanların eşyaları, ayakkabıları, elbiseleri, kalanlar bunlar. Parfüm şişeleri. Adamlar binayı mı yıkmaya çalışmış? Bakın şu an giriş katın bütün altını oymuşlar. Ya da buradan buradaki kabloları çekmek için evet. mi? Vay arkadaş. Hiç o kadar mı değerli hiç mi bu? Sonradan herhalde Evet. hurdacılar şey yapıyor. Buradaki panodaki her şeyi almışlar. Abi altyapı, üst yapı adına hiçbir şey kalmamış. Gözümün alabildiği bütün binalar yıkık dökük. Şöyle arada bir derede içeride kalmış bazı binalar şanslı ve kurtulmuş. Onun haricinde bakın sağlam bir şey yok. Şey mi diyor? 10 kilometre boyunca hepsi yıkık. يعني من هون وهيك كله دمار. Yani buradan 200 ya da 100 metre ilerisine hepsi yıkılmış. Bu genişlikte bir de böylemesine de gidiyor Şam'ın dışına kadar. Yine burası biraz ayakta kalmış 3-5 sizinki gibi. Evet. Ama Ama buradaki sağlam binalar olduğu için.
Ha, eskisi yapılışı sağlam diye ayakta kalmış. Site onlar. Ha, onu fark ettim zaten, bakın. Yıkılmış ama ayakta kalmış yine. Ama ilerideki binalar toz toprak gibi dağılmış. Şimdi şu çocuk 7 yaşında. İleride ufak bir çocuk var. 7 yaşında. Şimdi o çocuk bu karenin içinde büyüyor. O çocuk savaşın çocuğu. Bu çatışmaların belki bir kısmını duydu, yaşadı. Bu hatıratları şimdi insanlardan işitiyor. Bu göçüş sürecine de şahit oluyor. Nasıl bir psikolojiye sahip olacak ki yani? Sonradan da işte ya, yani ülkemizde bile bu insanlara laf söz edildi. Evet, illaki bazen hani tartışmalar, itişler, kakışlar olur ama abi sen ne yapacaktın? Ben ne yapacaktım ya? Hani ne yapsın şimdi bu kadın, ne yapsın yani? 4 tane çocuk vardı. Bir tek kendisi vardı. Ne yapacaktı abi? Bilmiyorum ya, çok da. Sadece bu bir ırkla ilgili değil, bütün ırklarla ilgili çok fazla karşı tarafı ezen, hor gören insanlar var ülkemizde. Hepsine çok kızgınım. Bu teyzemin evi, buradaki bahçede havuz var. O kadar güzel bir evdi yani. مو بخشايا Bak, bir çocuk odası, şirinler var orada. Bak çocuğun odasına bak, ne güzelmiş. Allah, bir şey anlatacak yüreğim kalmadı ya. Kerkük'e de gittik. Musul'a da gittik. Orada da aynı şeyleri gördük. Eğer izlemediyseniz Kerkük ve Musul videolarımı izleyin. Aynı şeyler maalesef orada da yaşanmış. Dostum, bu şeyi biliyor musun sen? Belki yaşın küçükte hatırlamazsın. Bu mahallelerde Türkmenler var mıydı? Türkmenler vardı, evet. Hatta bu köşedeydi. Yukarıdan çektin ya. Aynı sizin başınıza gelenler onların da başına geldi. Evet. Bu da benim abimin. Evet. Ablamız zamanında burada kuaför dükkanı varmış. Ama kuaför dükkanı şu an yerli bir. Aynalar orada. Onu bile sökmüşler, her şeyini. Sen burayı hatırlamazsın. Bir şey yok. Yok, hatırlıyorum, evet. Kuaförü hatırlıyor musun? Hatta burada oturuyorduk. Burada oynadık. Güzel bir mahallede oturuyormuşsun. Sen aslında mahallede de. Şam'da yaşarken şanslı bir çocukmuşsun zamanında. Şanslı bir çocukken maalesef başın belaya girmiş. Yıkım korkunç boyutta. Bu anlattığın olay ne zaman oldu? Anlattım olayı abi. Sen buradayken mi, gittikten sonra mı? Yok yok. Türkiye'den gördük. Ha. Video gördük. Esed rejimine düşmeden önce. Burada son kalan Sünniler vardı. 6-7 ay önce. Hepsini toplayıp tam 500 kişi öldürüp sonra sana dediğim gibi Çukur açtılar. Çukur açtılar. Sonra binayı üstüne yıktılar. Bizden değil diyorlar. Sonra da bina yıkıldı, biz de Aynen. aldık. 500 kişi binanın altında öldü gösteriyorlar yani. Evet. 500 kişinin binanın içinde ne işi var? Kevser abla şimdi hatırlamaya çalışıyor. Bu yıkılan binaların orada, burada ne dükkan vardı, orada ne dükkan vardı. Burada ne vardı? Ev mi vardı? Dükkan mı? Bakkal mı? ايه دكان Dükkan. دكان Yani şurası önceden neydi? Kim nasıl tanır şimdi? İçinde araba mı var onun? İçinde evet araba var. Yuvarlak. Arabaya bakın. Patlamış, yamulmuş, burkulmuş. Binanın içine sıkışmış. Vallahi araba. Bir film karesi gibi ya. Sokağın derinlemesine baksanıza. Her şey yıkılmış, yok olmuş. Buradan tanklar manklar geçmiş. Bilmiyorum, bunları uçak mı yıktı, eski bina diye mi kolay yıkıldı orada. Kurşun deliklere sayısız. Burada bu halde. Hatırlayamıyor. Hayır. ذكرت هون Koltuk binalar, yollar böyle değildi abi yani. هون كان اللحام شو اللحام بيقولوا له؟ قصاب قصاب Ha, kasap vardı. evet burada. Bu بياع خضرة Burada işte nasıl diyeyim? يعني Mebze falan. domates, Domates. زلطة أشياء يعني Manav. Aha, Manav, evet. manav.
Alevi binalarına Alevi mahallesine yaklaştıkça çatışma giderek azalıyor gibi. Evet. Binalar biraz daha ayakta. Gerçi yine yıkık dökükler var ama. Peki senin o zamanlardan 6 yaşındayken arkadaşın olup da şu an tekrar görüşmeye başladın, Hayır. buluştun oldu mu? Hayır. Hiç haberin yok. Arkadaşlarını hala bulamadın. Evet. Şu an hiçbir alfabe bilmiyorsun, hiçbir neredeyse Hayır, evet. bir kere kitap okumadın. Yo, okudum. Ha, sonradan kendin öğrendin. Aynen. Şimdi ilginç ya, olaya bak. Şimdi belki burada olsaydı, yani tahmin ediyorum evinizden, o lükslükten belki burada güzel bir okula gönderecekti ailen seni. Ama Türkiye'ye gidince ilkokula bile gidememiş çocuk. Vay arkadaş ya. Sen sonradan kendin bir şekilde öğrendin. Aynen öyle. Abi hayat böyle. Yani benim gördüğüm kadarıyla şimdi çocuk da yanımda, bu aile abi şu an durumu zamanının orta gelirli bir ailesinin çocuğuymuş. Evlerden belli, duvardan duvara televizyonlar falan. Ama sonra bir gün sonra hiçbir şeyiniz yok, sıfırsınız. Türkiye'de gidince zar zor ayakta kalmışlar, hep çalışmış. Bu yaşa gelmiş hala çalışmış. Şimdi burada iş bulacağım mı, nasıl yapacaksın? Şimdi abi ülkede nasıl diyeyim, para yok. İş var ama para yok. Verilecek para yok. Çünkü devletten para gelmiyor. Şimdi O- devlet biliyorsun koşturuyor. De- Sırf o evet. parayı toplamak için. Sen şu an iş bulsan da yani maaş ya çok kötü ya hiç Aynen alamayacaksın. öyle. Bu süreci idare edecek durumunuz var mı inşallah? Var inşallah. İyi şükür. Şükür dostum. Bu arada bu mahalle gerçekten zengin bir mahallemiş. Bakın burada mahallenin sineması varmış. Bayağı da büyükmüş arkadaşlar. Şu an. Oy. Tamam sakin. Sorun yok. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Sinemayı da yerle bir etmişler. Bu sıcakta vakit ayırdın önce Allah razı olsun. Evet abi. Beşir'cim sana önce şu anki isteğini sormak istiyorum. Çocukken oynadığın mahalleye geldin ya, ne hissediyorsun? Önceki çocukluğum ya da gördüğünüz sokakların günlerimin geçtiğinden aklıma geliyor. Hatırlamaya çalışıyorum. Yani Çocukluğunu hatırlamaya çalışıyorum. Aynen öyle. Ne yapıyorduk, ne... Peki artık tamamen burada mı yaşamaya karar verdiniz? Allah'ın izniyle. Türkiye'den gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Kapılarınızı açtınız. Bizi içeri soktunuz. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür etmek istiyoruz. Bazı olaylar oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de. Hakkımız helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Estağfurullah, estağfurullah. Teşekkür ederiz dostum. Umarım yarınlarınız dünden daha güzel olur. Amin. Allah gönlün çok temiz belli, ailenin de senin de. Eyvallah abi. Çok şükür abi. Bunu da sadece bunu diyebiliriz. Kendine iyi bak dostum. Allah'a emanet. Sağ ol. Evet. Mahalleden çıktık artık. Kevser abla. Ben Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'ye bir şey diyor musun? Buraya Türkiye'ye بدك كل شيء Türkiye'ye. Allah. Yani benim çok seviyorum Türkiye. Ama şimdi yani burada Suriye yani mecbur. Senin ev, Evet. memleket. يعني شيء لازم هيبسي عائلة انه يرجعوا اهلي يرجعوا قرايبيننا مشان نجتمع هون. Yani eskisi gibi aile toplantısı. Geri gelecekler mi? Bütün Türkiye'deki akrabalarınız geri mi gelecek? Türkiye var, Ürdün Dubai'de var, de var. Dubai var, Oo, Almanya var yani. anladım. Peki son sorum. Türkiye'de en çok neyi özleyeceksiniz? Şunu tüştüğü aktar şey Türkiye. Her şey. Her şeyi. Eyvallah her şey. Doğru söylüyorsun. Sen? Ben de her şeyi. Çay, demlik şey. demlik. Çok seviyorum valla. حييجوا هن يعني كمان. Yani bir de annemin arkadaşları var. Onlar da gelecek diyorlar.
Türk arkadaşı Suriye'ye gelecek. Maşallah. Bak, Burayı görmeye gelecek. çok güzel. عن زيارات لعمدر يعني امتى ما اشتقنا له نقدر نفوت. Şimdi biz Türkiye'den ilk indiğimizde bize yasak koydular 5 yıl. Yani Türkiye'ye giremezsiniz bir daha. 5 yıl boyunca. Şu an mı? Evet şu an. Annem de diyor ki keşke bu kurallar olmasaydı. Ha. Hani gidip gelseydik. Anladım. Hani nasıl diyeyim ülkemiz gibi. Anladım demek istediğini. Sevdiğimiz insanları falan görseydik. Anladım. Öyle Biz işte. duyurması benden, yapıp yapmaması yetkililerden. Haber verdik. Hayırlısı Ya, bakalım. eyvallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şükran. Yordu ya, yaşlandırdı valla. Ben ne güzel genç gösteriyordum. Orta Doğu'ya bir girdik gezmeye, yaşlandık maalesef. İşimiz zor. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi Afrika'ya gideceğiz, orada iyice yaşlanacağız. Selamünaleyküm. Kendimi çekiyorum. Do you speak English? Suriye özgür ama insan yine de rahat gezemiyor yani, durmadan bir kimlik kontrolleri, bir şeyler, kimsin, ne yapıyor, ne çekiyorum. Neyse, özellikle Suriye Savaşı'na çok değinmek istemiyordum ben. Yani insanlar ne yaşıyor, ne yapıyor, biraz daha benim konseptim, konum oydu aslında. Tam bir gezi videosuydu. Ama tabii ki böyle bir şey de vardı. Arkadaşımı zaten görmüşsünüzdür. Geçen bir önceki bölüm mü, iki önceki bölüm mü gezerken sokakta bizim Türkçe konuşumuzu duyunca yanımıza gelmişti. Yardımcı olurum abi, size ne isterseniz söyleyin demişti. Ben de yıkılan, Şam'daki yıkılan evlerde oturuyorum demişti. Biz de ona demiştik ki oraya gidersen bizi de götür demiştik. Bugün bizi de götürdü. Kendi evlerini ziyaret edeceklerdi. Son bir kez bakacaklardı işte. Galiba evler yıkılacak. Emin değilim. Gördüğünüz çok kötü durumda her yer. Videoyu daha dramatize edebilirdim. Yapmak istemedim böyle bir şey. Aileye daha çok sorular sorabilirdim. Ortamda daha böyle duygusal, travmatik şeyler katabilirdim. Ama ben ben de çok yorum katmak istemedim. Ortamda, videoda çok karışsın istemedim. İnsanlara daha duygusal bir dar boğaza da sokmak istemedim. Hissedebileceğinizi umuyorum. Gerçekten çok kötü şeyler var orada, durumdaydı. Hani bir iki yeri ben gösterdim ama yani ucu bucağı gözükmeyecek kadar. Hatta burası belki otogara kadar 5-6 kilometre böyle. Çünkü ben ilk Şam'a geldiğimde otogarda indim ve otogardan buraya gelene kadar böyleydi. Belki yapabilirsem şu an emin değilim ama Hama, Humus, Halep, Afrin videoları yapıp çıkacağım. Ya da çok yoruldum. Ramazan'da artık gerçekten gezmek gördü. Ya da direkt yarın araba tutacağım. Ta Halep'e kadar gideceğim. Bir gece kalacağım. Bir Halep videosu yapıp Türkiye'ye döneceğim. Bu video buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. 500.000 olma yolculuğunda yardımcı olursanız da sevinirim. Hoşçakalın. İnsanlar hala kayıplarını arıyor arkadaşlar. Her yerde kayıplarını arayan insanları görmek mümkün. Şimdi evine döneceksin ama ortada ev yok. Özel değilse babana sorabilir miyim? Babam savaş ilk başladığında haberimiz yok. Gelip aldılar gittiler. Nerede olduğunu, nerede olmadığını hiç bilmiyoruz. Öldü mü, yaşıyor mu hiç bilmiyoruz. Yani bizim işimiz dolu. Bak hala 20 yaşındayım, tamam mı? Ama işimiz harbi dolu. Bak işimiz harbi dolu bak. Şu yeter abi. Yani ben de adam akıllı çocukluğumu yaşamadım. Bak bunu da söyleyeyim ha. Allah'ıma kitabımı yaşamadım.